Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde fare dişi modeli bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimizi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumağa yakında anti peeling ip kullandım. İkinci yumaktan bu kadar ipim kaldı arkadaşlar. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Renk kodu ise 330. Bu renkte örmek isteyenler için şöyle yeleğimizin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 29 santim. Arka ortadan beden uzunluğu ise 35 santim. 1,5 2 hatta bebeğin kilosuna göre 2,5 yaşa kadar bile kullanılabilir. Şöyle yeleğimizin modelini yakından göstereyim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bu yeleği daha küçük yapmak isterseniz yine aynı sayılarda başlayın. Ben robada artırma sırasını 20 artırma sırası yaptım. Sizler 18 artırma yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isterseniz de 2 ya da 3 artırma sırası fazla örebilirsiniz. Aynı sayılarda başlayıp dediğim gibi eksik ya da fazla yapabilirsiniz. İlik aralarını da sizler yapacağınız ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 83 ilmek atarak başlıyoruz. Normal klasik ilmek atma yöntemiyle 3,5 numara şişime ilmeklerimi attım. Şimdi arka yüzdeyim. Yeleğimizin yakası için 3-4 haroşa sırası örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeği ben ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda da ters öreceğim. İlmeklerimizi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Ben haroşayı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Sondaki ilmeği şişime takıp ön yüze geçiyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Yeleğimiz bitene kadar bu şekilde devam edecek. Kenarların tırtıklı olması için bu şekilde örüyoruz. Sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Yine ön yüzde de ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde toplamda yakasını 3-4 haroşa sırası olana kadar örüp gelelim. Yeleğimin yakasını 3 haroşa sırası ördüm. İsterseniz 4 sırada örebilirsiniz. Benim için 3 haroşa sırası yeterli. Şimdi bu sırada kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Tam burada da iliğimizi açacağız arkadaşlar. 7 ilmek patımız için haroşa olarak örüyorum. 3, 6, 7. Önler 15 ilmekten oluşacak arkadaşlar. 7 ilmeğin üzerine örüyoruz. Artık düz olarak örüyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Önler 15 ilmekten oluşuyor. Aralarda 2 ilmek olacak. 2 ilmeğin her iki kenarına da artırma yapacağız. Ajur yaparak artırmamızı yapacağız.
İpimi öne alıyorum. Şişime doladım. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi ipimi arkaya aldım, doladım. Kol için 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ajur yaparak artırmalarımızı yaptığımız için ayrım yerleri belli oluyor. O yüzden ayraç kullanmıyorum. 2 4 6 8 10 11. Kol için 11 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. Yine 2 ilmek öreceğim. Ajur yaptım. 2 ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dolama yaptım. Arka bedenimiz için 23 ilmek örmemiz gerekiyor. Düz olarak 23 ilmek örüyorum. 2 3 4 21 22 ve 23 ilmek örüyorum. Yine aradaki 2 ilmeğin kenarlarına ajur yaparak artırmamızı yapacağız. İpimi öne aldım. Şişime dolayarak ajur yapıp 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi kol için 11 ilmek düz öreceğim. Şişime dolamamı yaptım. 1 2 11 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıp ajur yaparak dolamamı yaptım. 2 ilmek haroşamı ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Tekrar dolama yapıyorum. Şöyle önümüzde ön bedende 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğimiz kaldı. Kollar 11 ilmek, önler 15 ilmek, arka bedenimiz 23 ilmekten oluşuyor. Aralarda ise ikişer haroşa ilmeğimiz var. Bu haroşa ilmeklerin ön yüzde her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Sadece artırmaları ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi burada ilik açacağız dedik fakat bu sırada açmıyoruz arkadaşlar. Yaka düşürme tekniği yapacağımız için. Şimdi 2 4 6 7 ilmek patımıza ayıralım. Burada 2 4 6 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi önce 3 ilmeği, daha sonra 3 ilmeği, sonra da 2 ilmeği örerek dönüş yapacağız. Dolamamı yaptıktan sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördükten sonra arka yüze dönüyorum. Buradaki ilmekleri örmedim çünkü yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyoruz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Burada kısa satır tekniği yaptığımız için ilmeğimi çevirdim. Burada 2 ilmek gözüküyor fakat sonraki sırada yine buradaki ilmeğimizi tek ilmek, yani ikisini birlikte öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi arka yüzde ters örüp gelelim. Arka yüzde sıra sonuna kadar geldim. En son artırdığım ilmeği ördüm arkadaşlar. 3 ilmek daha örüyorum ters olarak. Şimdi burada 12 ilmeğim kaldı. 3 6 9 12 ilmeğim kaldı. Buradaki ilmekleri örmeden şu şekilde ön yüze dönüyorum. Ön yüze döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp yine şu şekilde ilmeği çeviriyorum.
Fakat çok çevirmiyorum. İpim arkada kalması gerektiği için bu şekilde çevirmiş oluyoruz. Yine bunu iki ilmek gibi gözükse de tek ilmek olarak öreceğim. Şimdi diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Yine ipimi öne aldım. Dolama yaparak ajur yapıp 2 ilmek haroşamı ördüm. İpimi arkaya aldım. Dolama yaptım. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Robada ajur olarak artırma yaptığımız için ayrım yerleri belli arkadaşlar. Ayraç kullanmaya gerek duymadım. Şimdi aradaki 2 ilmeğime kadar düz örerek geldim. İpimi öne alıp dolamamı yaptım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Ben haroşayı her iki yüzde de tersten ördüğüm için bu şekilde örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız her iki yüzde de siz onu kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi tekrar ipim arkada dolamamı yaptım. Arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yine 2 haroşa ilmeğime kadar ilmekleri düz olarak örüyorum. En son artırdığım ilmeği de düz olarak ördüm. Haroşa ilmeğime geldim. İpimi öne alıp dolamamı yaptım. 2 ilmek haroşa olarak ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Dolamamı yaptım. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Yine 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Dolamamı yaptım. 2 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya aldım. Dolama yaptım. 1 2 3. Buradaki çevirdiğimiz ilmeği de ikisini birlikte düz olarak örüyorum. 2 ilmek gibi gözükse de tek ilmek olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar burada 12 ilmeğim kaldı. 12 ilmekten 3 tanesini daha düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 6 9 ilmeğim kaldı. Arka yüze dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeği yine aynısı gibi çeviriyorum arkadaşlar. 2 ilmek olarak gözüküyor. Tekrar dönüp geldiğimizde bu ilmeği tek ilmek olarak öreceğiz. Şimdi arka yüzdeki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzde olan ilmekleri ters olarak örüp ilerleyelim. Sıra sonuna yaklaştım arkadaşlar. Çevirdiğim ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Burada 12 ilmeğim var. 3 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 9 ilmeğim kalıyor. 9 ilmeği örmeden dönüyorum. Bu şekilde yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bu ilmeği yine çeviriyorum fakat ipim arkada kalıyor. Yine bunu tek ilmek olarak öreceğim. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine ipimi öne alıp dolamamı yaptım. 2 ilmek aradaki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi arkaya alıp dolamamı yapıp koldaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Artırmalarımıza aradaki 2 ilmeğin her iki kenarına artırma yaparak devam edelim arkadaşlar. Tam şu kısma kadar örüp gelelim. 2 haroşa ilmeklerimize kadar geldim arkadaşlar. Yine ipimi arkaya alıp dolamamı yaparak artırmamı yaptım. İlmeklerimizi düz olarak
örüyoruz. Buradaki çevirmiş olduğum ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyoruz. İlmeği çevirmemizin nedeni arkadaşlar, buradaki dönüş yerlerimizin belli olmaması için yaka düşürme tekniğini uyguluyoruz. Bu şekilde ilmekleri çevirerek yaparsanız dönüş yerleri belli olmuyor. Daha düzgün bir teknik kullanmış oluyoruz. Şimdi 2 ilmek daha örüyorum. Tekrar dönüyorum. 3 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek örüp dönüyoruz. Arka yüzde ilmeğimi alıp yine ilmeği çeviriyorum. İkili olarak gözükse de ilmeği tekrardan tek ilmek olarak örüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüp ilerleyelim. Arka yüzde çevirdiğimiz ilmeğe kadar geldim. Bu ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmek daha ters olarak örüp buradaki pat ilmeklerimi örmeden dönüyorum. Artık ilmeklerin tamamını öreceğiz arkadaşlar. Burada da sıra sonuna kadar öreceğim. Yine arka yüze geçince sıra sonuna kadar öreceğim. Yaka düşürme tekniğini bu kadar yaptım arkadaşlar. Daha fazla yapmıyoruz. Şimdi şurada yine ilmeği aldıktan sonra çeviriyorum. Son kez yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyorum. İpim yine arkada, düz olarak örüyorum. Artırma kısımlarına kadar düz olarak örelim. 1 2 3 4. artırma sırasındayım. İpimi öne alıp dolamamı yapıp 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dolamamı yaptım. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İki haroşa ilmeğime kadar geldim. Tekrar dolama yaparak artırmamı yaptım. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Dolama yapıp arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. İki haroşa ilmeğimize kadar arka bedendeki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Eğer yavaş anlattığımı düşünüyorsanız arkadaşlar, ayarlar kısmından videoyu hızlandırabilirsiniz. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız da yavaşlatabilirsiniz. 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Dolama yapıp 2 haroşa ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Dolamamı yaptım. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Bu sırada ilik açacağım pat kısmımızda. Pat kısımları 7 haroşa ilmekten oluşuyor. 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Dolamamı yapıp ajur yapıp 2 haroşa ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya alıp tekrar ajur yapmak için ipimi doladım. Ön bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Çevirdiğim ilmeğime kadar geldim. Onun da ikisini birlikte alıp düz olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar, dönüş yaptığımız yerler hiç belli olmuyor. Bu şekilde ilmekleri çevirerek dönüş yaparsak. Şimdi pat ilmeğime kadar geldim. İpimi öne aldım. 1 2 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Hemen alttaki ipi sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış oluyoruz. Buraya ilk iliğimizi açmış oluyoruz. İliklerimizi 13 haroşa sırasında bir açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yaka düşürme tekniğini tamamlamış olduk. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Ön yüzde ise yine aradaki 2 haroşa ilmeğimizin hem sağ hem de sol kenarına ajur yaparak artırmalarımıza
robamız boyunca devam edelim. Dediğim gibi 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açıyoruz arkadaşlar. Robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar, isterseniz 18 artırma sırası, isterseniz de 20 artırma sırası örebilirsiniz. Şimdi ben büyüklüğüne göre ayarlayıp kaç artırma sırası ördüğümü söyleyeceğim. İlmekleri isterseniz misinalı şişe de takabilirsiniz. Çünkü ilmek sayımız her sırada artıyor. Ben de misinalı şişe geçeceğim. Misinalı şişe geçip robamızda ilerleyip gelelim. Yeleğimizin robasının 20 artırma sırası olana kadar ördüm. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 3 haroşa sırası öreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ben haroşayı her iki yüzde de ters olarak örüyorum. Hem yüzde hem arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örmeye devam edebilirsiniz. Roba artırmalarını tamamladıktan sonra 3 haroşa sırası örmemiz gerekiyor. Şimdi 3 haroşa sırası örüp gelelim. Robamızı artırmalardan sonra 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Bu sırada kol kesimi yapacağız arkadaşlar. Ön bedende olan ilmeklerimi yine ters olarak kol ayrımına kadar öreceğim. Kol ayrımına kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Ön bedende olan ilmeklerimi örerek kol ayrımına kadar geldim. Aradaki ilmeklerden bir tanesini de yine ön bedene ekliyorum. Ters olarak ördüm. Ön bedenim için 36 ilmek örmüş oldum. Şimdi kolumuzda olan ilmekleri kesmeye geçiyorum. İlmeklerimizi şu şekilde kesiyoruz. Ön beden için 36 ilmek ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki örmüş olduğum ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan bu şekilde keselim. Arka yüzde kolda olan ilmeklerimizi bu şekilde örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi ilmeklerimizin kolda olan ilmeklerin tamamını kol ayrımına kadar kesip gelelim. Aradaki iki ilmeğimize kadar kolda olan ilmeklerimi kestim arkadaşlar. Görüntüsü de bu şekilde oluyor. İlmek sayısı vermiyorum. Çünkü bazılarınız 1-2 ilmek fazla örmüş olabilir roba artırmasını. Bazıları da 1-2 ilmek eksik olabilir. Sadece artırma yerlerini baz alıyorum arkadaşlar. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi örmeye geçeceğiz. Fakat bu aradaki iki ilmekten bir tanesini kola ekleyeceğim. Diğerini arka bedene ekleyeceğim için buradaki ilmeklerden bir tanesini de düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yani burada bir ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki ilmeği de kesmem gerekiyor. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Burada sadece aradaki bir ilmeğim kaldı. Bunu da arka bedene ekliyorum. Arka bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Arka bedenin sayısını vereceğim arkadaşlar. Şimdi arka bedende olan ilmekleri ters olarak örüp gelelim. Ayrım kısmımıza kadar örerek geldim. Arka bedende 65 ilmeğimiz var arkadaşlar. Aradaki
2 ilmekten bir tanesini arka beden için ördüm. Şimdi diğerini kol için keseceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Diğer kolu nasıl kestiyseniz bu kolu da o şekilde keselim. Arka bedende dediğim gibi 65 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi bu kolu da kesip geliyorum. Şişimde 36 ilmeğim kalana kadar kolda olan ilmeklerimi kestim. Diğer ön bedende de 36 ilmeğimiz vardı. Şimdi ön bedendeki ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçip hem model kurulumu yapalım hem de kol altında artırmalarımız olacak. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde pat ilmeklerimi ördüm. 7 ilmek ördüm. Şimdi bu sırada modelimizin ilk sırasını öreceğim. Hem de kol altında artırma yapacağım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Fare dişi modeli arkadaşlar. Daha önce ördüyseniz rahatlıkla örebilirsiniz. Birinci sırayı ön yüzde düz olarak örüyoruz. Ayrım kısmına kadar geldim. Burada bir, iki, bir ilmek daha artırma yapıyorum. 3 ilmek artırmamı yaptım. Şurada bir potluk oluşmasın diye arkadaşlar hemen şuradaki ilmeği takıyorum. Şöyle bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Şöyle ipimi arkaya alayım. Düz olarak ördüm. 3 ilmek artırma yaptım. Arka yüzde de bir ilmek artırma yapacağım. Kol altında 4'er ilmek artırma yapmış olacağız. Şimdi diğer kol altımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Kol ayrımına kadar geldim. Yine burada 3 ilmek artırmamızı yapalım. 1 2 3 3 ilmek artırma yaptıktan sonra yine tam şu köşedeki ilmekleri şişimize geçirelim. Buranın daha muntazam olması için arkadaşlar. Sonra hepsini birlikte düz olarak örelim. Burası kol altı daha muntazam oluyor arkadaşlar bu şekilde örersek. Şimdi sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelde birinci sırayı düz örüyoruz. Ön yüzde. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeği ters olarak örüyoruz. Modelde birinci sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzde modelin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. Hem de kol altında birer ilmek daha artırmamızı yapacağız. Ön bedende 36 ilmeğimiz vardı. Arka bedende ise 65 ilmeğimiz vardı. Toplamda 137 ilmek vardı arkadaşlar.
4'er ilmek daha artırma yapınca 145 ilmeğimiz olacak. Toplamda şişimizde 145 ilmeğimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani tek sayı olması gerekiyor daha doğrusu. Model kurulumu yapabilmek için şişimizdeki ilmek sayısının tek sayı olması gerekiyor. Bizim de 145 ilmeğimiz var. Olmuş olacak. Artırmalarla birlikte 145 ilmeğimiz olacak. Kol altına kadar ters örerek geldim. Artırmış olduğumuz 3 ilmeği örelim. Ters olarak örüyoruz. 1 2 3. Burada ipim uzadı. Bu ipi de kaybetmek için bir ilmek daha artırma yapıyorum. Şu şekilde ilmeği ters olarak örüyorum. Bu kol altında 4 ilmek artırma yapmış olduk. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Kol altına kadar geldim. Yine artırmış olduğumuz ilmekleri ters olarak örelim. Bildiğiniz başka artırma yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan ipim uzadı. Bu ipi de ters olarak örüp bir ilmek daha artırmış oluyoruz. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelin ikinci sırasını tamamlamış olalım. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde de pat ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelde 3. sıradayım. 3. sıramızı yine düz olarak örüyoruz. Sıramı ilmekleri örmem gerektiği gibi örüp geliyorum. Düz olarak örüyoruz. Sadece pat ilmeklerini ters olarak örüp arka yüze geçelim. Sıramı örerek tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde modelde 4. sıradayım. Bu sırada bu sırayı nasıl örüyoruz göstereceğim. Şimdi pat ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmek patımızı ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Pattan sonra arka yüz ön yüzde düz olarak görünmesi için bir ilmek burada pat ilmeklerimden sonra ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği düz olarak öreceğim. Fakat şu şekilde değil. Normal ördüğümüz gibi değil. Alttaki ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Model arka yüzde kuruluyor arkadaşlar. 4. sırada modeli kuruyoruz. Şu şekilde değil de hemen alttaki ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. İpimizi arkaya alıyoruz. Alttaki ilmeğin içerisine batıp düz olarak örüyoruz. Fare dişinin kurulumu bu şekilde arkadaşlar, fare dişi modelinin. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Fakat düzleri ilmeğin içerisine batarak. Bir ilmek ters. Düz ilmeği örerken ilmeğin içine batıp düz olarak örüyoruz. Bir ters bir düz olarak örülen bir model. Tersleri bildiğimiz gibi ters olarak, düzleri ise ilmeğin içerisine batıp düz olarak örüyoruz. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Pat ilmeklerini yine haroşa olarak örüp gelelim.
Sıra sonuna kadar ördüm. Yine pat ilmeklerimden önce 3, 6, 7, en son bir ilmek düz ördüm. Pat ilmeklerimden önceki ilmeği ters ördüm arkadaşlar. Pardon, düz değil, ters olarak örüyoruz. Burada da hemen pat ilmeklerimden sonra ters örmüştüm ki ön yüze düz olarak gelmesi için. Şimdi tekrar modeli öreceğiz arkadaşlar. Birinci sırasını düz, arka yüzde ikinci sırayı ters, ön yüzde üçüncü sırayı düz, arka yüzde dördüncü sırada yine gösterdiğim gibi modelde kaydırma yapmadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi modelin birinci sırasını düz olarak öreceğiz. Pat ilmeklerimizi ters, diğer ilmekleri düz olarak örelim. Pat ilmeklerimi ördükten sonra modelin birinci sırasındayız. Düz olarak örüyoruz. Sıramızı düz olarak örüp pat ilmeklerimizi ters örüp sıramızı tamamlayıp gelelim. Modelin birinci sırasını ön yüzde düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıramızı ters olarak örüp tekrar ön yüze geçelim. Bütün ilmeklerimizi arka yüzde modelin ikinci sırasında ters olarak örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelin üçüncü sırasındayım. Üçüncü sırasında modelimizi ön yüzde düz olarak örüyoruz. Üçüncü sıramızı da düz örerek tamamlayıp arka yüze geçelim. Modelimizin üçüncü sırasını ön yüzde düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 7 ilmeğimi ördükten sonra yine pattan sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters, ipimi arkaya aldım, düz öreceğim. Bu şekilde her zamanki ördüğümüz gibi değil de ilmeğin altındaki deliğe batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızı da bu şekilde örerek modeli tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Model kendisini biraz gösterdi. Bir model sırası örmüş olduk. Şimdi ikinci model sırasını örüyorum. Modeli her 4 sırada bir göstermiş olduğum gibi örüyoruz. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açarak devam edelim. Yeleğimizin beden kısmında ilerleyip gelelim. Daha sonra haroşa olarak lastik kısmını öreceğiz. Şimdi ben beden kısmında ilerleyip geliyorum. Modelde takılırsanız arkadaşlar yine kanalımda en popüler video olarak fare dişi modelini anlattım. Oradan da modeli izleyerek örebilirsiniz. Takıldığınız yer olursa yorum olarak videonun alt kısmına da yazabilirsiniz. Şimdi ben beden kısmında ilerleyip geliyorum. Yeleğimi 20 model sırası olana kadar ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi 20 sıra ördükten sonra lastik kısmını haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik açtık. 6. iliğimizde lastik kısmını örerken açacağım. 2, 4, 6, 8, 10 sıra ördük. 12 haroşa sırası olunca son iliğimizi de lastik kısmında açalım. Lastik kısmını da haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yine her iki yönde de tersten örüyorum.
20 model sırası ördükten sonra en son bir sıra modeli yaptıktan sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters olarak ördük. Şimdi hem ön yüzde ters hem de arka yüzde ters olarak haroşa olarak örüyoruz. Toplamda 4 haroşa sırası örelim. 4. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde kol kesimini yapmış olduğumuz gibi kolları nasıl kestiyseniz lastik kısmını da o şekilde kesip tamamlayalım. Şimdi 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Lastik kısmı 4 haroşa sırası olana kadar ördüm. Lastik kısmını 2 haroşa sırası ördükten sonra son iliğimi açtım. 2 haroşa sırası daha ördüm. 4. haroşayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde nasıl kesiyorum göstereyim. Kol kesimini yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. İlk ilmeği ters olarak örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İlk örmüş olduğum ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimi ben bu şekilde yapıyorum. Bildiğiniz başka kesme yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimin tamamını kesip geliyorum. Düğmelerimizi dikip ilmeklerimi kesip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Yeleğimizin önden görüntüsü böyle. Arkası da bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.